Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımız Mart tarihi Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği ve duyurulduğu tarihti. 20 Mart tarihi itibariyle biz de pandemi koşullarına uyum gereği ofislerimizi kapattık. Yalnız bir insani yardım kuruluşu olarak tahmin edersiniz ki sosyal mesafe dediğimiz şey bizim çalışma alanımızda en büyük handikaplardan biri olur. Çünkü biz insanların arasındaki sosyal mesafeyi ortadan kaldırmak için çalışan kurumlardan biriyiz. Dolayısıyla doğrudan saha çalışmalarımız için pandemi koşulları ciddi bir risk teşkil ediyordu. Biz ne yaptık? Mart ayında ilk olarak danışanlarımızla telefon üzerinden iletişime geçtik. Çünkü önce bir durum tespiti yapmamız gerekiyordu. Aldığımız aksiyonlarda hızlıca aslında öncelikle doğru bilgiyi bizim danışanlarımıza ulaştırma yönünde oldu. Çünkü siz de biliyorsunuz bir anda çok fazla bilgi akmaya başladı. Neyle karşı karşıya olduğunu bilmediğimiz bir sürecin içine girdik tüm dünya olarak. Ve tam da orada aslında o her gün akan ya da gün içinde değişen hijyen kurallarından ilde ya da ilçede değişen farklı uygulamalara kadar tüm güncel bilgileri ilk olarak aslında danışanlarımıza aktarma yoluna gittik. Bunun için çeşitli kanallar kullandık. Yani görseller hazırlandı, web sitesinde yayınlandı, afişler bastırdık, SMS hizmetlerimizi kullandık. Telefonlarla bilgilendirmeler yaptık. Hazırladığımız bilgi notlarından küçük slide show'lar hazırladık. Bunları küçük videolar haline getirdik ve danışanımız olan kesime yaygınlaştırdık. Önce ne olduğundan haberdar olmalarını sağlamak istedik. 16 Mart'tan sonraki hafta yaptığımız ilk telefon görüşmelerinde gördük ki mülteci ailelerin büyük bir kısmı pandemiden haberdar bile değil. Ne olduğunu bilmiyorlar. Öncelikle vatandaşa yönelik bir bilgilendirme çalışması başlatıldı. Yani tüm bilgi notları Türkçeydi. Televizyonlarda devamlı anlatılıyor, medya bu konuyu gündem yaptı. Artık tek konuştuğumuz şey pandemi, fakat mülteciler bu pandemiden haberdar değiller. أخذنا معلومات أخذنا عن طريق هاي الدستك يعني من عندكم من عن طريق الجمعية وكمان أولادي كنا نشوف على الإنترنت على التليفون مثلا على التلفزيون نسمع يعني إنه هذا المرض يعني شلون الوقاية منه يعني عرفنا أكثر شيء يعني أخذنا من هاي الدستك يعني معلوماتنا. Ve orada özellikle dil bariyeri yaşayan ya da belli imkanlara bizler kadar ulaşma imkanı olmayan birçok mülteci aslında daha çok belirsizlik konusunda ve bilgiye erişim konusunda ilk etapta doğru bilgiye erişim konusunda sıkıntı yaşadılar. Bizim yaptığımız iki şey oldu aslında. Bir tanesi mevcut fon sağlayan kuruluşlarla irtibata geçerek yaptığımız ihtiyaç analizi sonrası ihtiyaç başlıklarını sıralamak ve pandemi sürecinde ihtiyacı olan kişilere ulaştırılabilecek yeni fon arayışlarına girişmek oldu. Onların da başında bu gıda, hijyen kolisi, nakit destek gibi başlıklar vardı. Sürecin kendi gelişiminde bir taraftan hem ihtiyaç sahiplerini belirleme, tespit, yönlendirme, diğer taraftan da gıda, hijyen kolisi gibi bu birinci derece temel ihtiyaçların kişilere ulaştırılmasını sağlamada, dağıtımda aktif rol aldık. 1000 liralık nakit destekle ilgili bir projemiz oldu. Orada da yine ihtiyaç sahiplerine
o 1000 liralık nakit desteği ulaştırdık. Arsa olarak biz pandemi sürecinde gönüllü bir şekilde 30.000 maske 30 günde bu maskeleri üretip ücretsiz bir şekilde kamu kuruluşlarına teşekkür amacıyla götürdük ve onun dışında tüm mültecilere dağıttık. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin desteğiyle 1500 hijyen kitini dağıtmış olduk Türkiye'de. Sabun üretiminden, çünkü biliyorsunuz COVID-19 sürecinde ancak temizlikle önlem alınabilir. Biz de sabun üretip bu sabunlarımızı hediye bir şekilde bir katkımız olsun diye hem yerel hem de mülteci grubuna dağıttık. Şu anda bebek kitimiz var, işte mama var. Bunları da Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle biz yönlendirmelerini yapıyoruz, listesini sağlıyoruz. Derneğe başvuran ihtiyaç sahiplerinin listesini alıyoruz. Ondan sonra hizmetleri veriyoruz. Pandemi sürecinde insanlar için yani en temel yiyeceğe ulaşmak bile çok ciddi sorun oldu. Biz en çok o dönemde örneğin yiyecek talebiyle karşılaştık. Çok uzun süre işsiz kaldıkları için yiyecek ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiler. Belediye kanunundaki bir maddeden dolayı işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dışında kimseye belediye herhangi bir yardım ulaştıramıyor. STK'lar üzerinden bu sorunu aşmaya çalıştı. Belediyeler ve STK'lar protokoller imzaladık. Bu kentte yaşıyorsa bu kentin hemşerisidir. Özellikle bu noktada aşevleri çok ciddi bir işlev gördü. Aşevlerinden yemek ulaştırıldı. Özellikle evde hasta, yaşlı bireyleri olan hanelere aşevleri üzerinden yemekler ulaştırıldı. Yeni bir işi, yeni bir mecrayı ortaya çıkarmamız gerekiyordu ve Hayata Destek Online diye bir web sitesini oluşturmaya başladık. Hayata Destek Online'da 2 dilli içerikler yer alacaktı. Hem Türkçe hem de Arapça içerikler yer alacaktı ve burada okuma yazma bilmeyen kesime de ulaşmak gibi bir hedefimiz vardı. Evinde interneti olmayan kişilere ulaşmak için sizin kurduğunuz web sitesi de yetersiz kalır. Sizin Zoom toplantılarınız, Zoom eğitimleriniz de yetersiz kalır. Bu nedenle biz hızla ücretsiz erişebilecekleri iletişim kanalları da organize etmeye başladık. Ve bir bilgi destek hattı kurduk. Ve bu telefon hatları onları ücretsiz olarak bir konferans odasına dahil etti. Bu konferans odasında yüz yüze görüşmelerde yaptığımız tüm aktarımları birebir yapabilme kapasitesine erişmiş olduk. Aslında kurum olarak hızlı bir aksiyon aldık ve sunduğumuz hizmetleri bir şekilde online hizmetlere dönüştürmeyi başardık. Pandemi döneminde online'a geçtiğimizde bizim örneğin yaşam becerileri eğitimlerimizi Türkiye'nin birçok ilinden birçok kişi bu hizmet online sunulduğu için dahil olabildi. Aslında böyle avantajları da oldu. Türkçe kurslarından mesleki eğitimlere, avukatlardan alacakları yasal danışmanlıktan psikologla yürüttükleri danışmanlık hizmetine kadar, sosyal hizmet alanındaki eksiklerine kadar her ihtiyacı danışanlarımızla online olarak yürütmeyi başarabildik. Evde otururken boş boş oturmadık ve bir sürü eğitim aldık online'da. Evde otururken aynı zamanda İngilizce öğrendim online'da. Türkiye'de iş hukukları ve CV teknik hazırlama ve bir sürü şeyler aldık yani. Onu da çok fayda aldık. Yani bunun dışında yaptığımız farkındalık oturumları ya da atölye çalışmaları gibi durumlar vardı. Bu salgınla birlikte tabii ki bunları da yapamıyor olduk fakat onları da dönüştürmeye çalıştık. Örneğin telefon üstünden mesela oturumlar gerçekleştiriyoruz. Aynı anda 10 kadın danışana bağlanıp onlara belli bir konuda bilgilendirme yapıyoruz. Mesela onların özellikle ihtiyaç duyduklarını belirttiği noktalarda yapıyoruz bunu. Böylece aslında o kadar da yalnız kalmadıklarını ve bizden hala bu süreçte dahi destek alabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Biz bu süreçte dedik ki yan yana değiliz sizlerle ama hala beraberiz. Yani yapmaya çalıştığımız tüm faaliyetlerin aslında özünde bu yatıyor. Yoksa yani Türkçe kursuna devam etmemiz belki sertifika alacak, belki alamayacak, belki öğrenebilecek ya da öğrenemeyecek ama bundan daha değerli başka bir amacı vardı.
Aslında tekrar bir arada olmak, gündelik konuları da konuşmak, pandemi dışında bir şey konuşabileceğimiz, bir şey öğrenebileceğimiz bir alan yaratmak ve onların erişimini kolaylaştırmak. Aslında belki de en çok buna hizmet etti yaptığımız çalışmalar. Ya pandemi gerçekten kadın ve çocuklarla ilgili, kadına yönelik ve çocuğa yönelik şiddette müthiş bir artışın sebep oldu. Evlerde o kadınlara ulaşmamız çok zor oldu ve orada yasanın uygulanması için ciddi kamu otoriteleriyle ve bununla ilgili kolluk güçleriyle çok ciddi çalışmalar yapmak zorunda kaldık. Kadınların sığınma evine yerleştirilme süreci çok sıkıntılı oldu. Bu pandemi dolayısıyla test yaptırmak bir önce zorunluluk olarak kondu. Test yaptırmayanlar alınmayacak dendi sığınma evlerine ama şimdi test sürecine baktığınız zaman günler alıyor. Hastanelerde sıralar var ve bu insanlar bir de hele ki herhangi bir hukuksal statüsü yoksa daha da zorlaştı. Çünkü kim olduğunu ispat edecek bir şeye sahip değilsiniz, belgeye sahip değilsiniz. Evde can güvenliği yok. O kadının alınıp gerçekten bir sığınma evine yerleştirilmesi gerekiyor. Sığınma evlerinde kapasiteler neredeyse 2-3 katına çıktı. Dil bariyeri ayrı bir sorun oluyor. Yine Covid testi ayrı bir sorundu. Onu müzakerelerle daha hızlı yapabilecek mekanizmalara en azından bu kadınları faydalandırabildik ama bunların hepsi çok gerçekten ciddi bir mücadele gerektirdi. Beklenmeyen bir şok dalgası gibi geldi kadınlar ve çocuklarla ilgili olan sorunlar. Diyelim ki 8 kişilik koğuşlarda 24 kişinin falan kaldığı sığınma evleri var. Bunlar gerçekten pandemi sürecinde bizim en çok zorlandığımız, sokağa çıkma yasaklarında en çok zorlandığımız şeylerdi. Kadın arıyor, yani ölümle yüz yüze, sokağa çıkamıyorsunuz, derdini anlatamıyor, telefonlarla sabaha kadar tercümanlık hizmeti verdiğimiz oldu. Özellikle adli süreçler işin içerisine girdiği için orada bir kamu görevlisinin bunu yapması gerekiyor. Biz onlar arasında bir köprü işlevi görebildik sadece. Pandemi süreciyle birlikte aslında danışanlarımız halihazırda yaşadıkları birçok zorluk vardı. Bunların şikayetlerinin derecesi ve sıklığı arttı diyebilirim. Kaygı çok sıklıkla gelmeye başladı. Özellikle geleceğe dair belirsizliğin getirdiği kaygıyı yaşıyorlardı. Özellikle çocuklarla baş etmekte güçlük çektiler ebeveynler. Çünkü bu süreç içinde İzolasyonla birlikte çocuklar ev içinde çok fazla kalmaya başladılar. Ekonomik zorluklarla birlikte yetişkinlerdeki stres ve bununla baş edememe oranı arttı. Bizim bazı sahalarımızda bu yönde vakalar bize çok gelmeye başladı. Onu biliyoruz. Özellikle ekonomik sıkıntılardan kaynaklı stresle baş etmek üzerine. Şimdi pandemi dönemiyle birlikte yetişkinlerle dediğim gibi bir kere zaten bir araya gelemiyoruz yüz yüze. Telefon üzerinden de en büyük sıkıntımız, bunu hem çocuklar hem yetişkinler için söyleyebiliriz. Görüşmelerin, özellikle psikolojik danışmanlık görüşmelerinin en temeli olan mahremiyeti sağlayamamak. En sık yaşadığımız sıkıntı bu. Çünkü evde mahrem alan yok. Özellikle ruh sağlığı desteğinde temas çok önemli. Kişiyle aynı mekanda olmak, onun nefesini hissetmek, onun duygusunu hissetmek, bu online sistem içerisinde ne kadar mümkün olabilir diye çok konuştuk. Bunu tamamen kesersek çok yalnızlaştırmış olacağız insanları. Ruh sağlığı desteği alanların neredeyse tamamı kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Şimdi ekonomik gelirleri yok. İnternet paketini neyle alacaklar? Ya tam online ruh sağlığı desteği veriyoruz da online ruh sağlığı desteği bedava olmuyor maalesef. Bir internet paketi sorunu var. Yani bu insanlar zaten ekonomik gelirlerini kaybetmişler. Bu sefer onların internet paketlerini biz yapalım dedik, biz karşılayalım dedik. Ve bizimle olan görüşmelerini sürdürmelerine yetecek kadar internet paketi temin ettik bazı yerlerden bağışlar alarak. Sonra bir diğer önemli konu elbette sağlık hizmetlerine erişim süreciydi.
Sağlık hizmetleri bizim için en öncelikli konulardan biri haline geldi. Nereden erişebilirler? Ne olabilir? Covid oldukları şüphesi taşıyorlarsa bunun semptomları nedir? Bu semptomları nasıl teşhis ederler? Ve nereye başvurmalılar? Ne yapmalılar? Bir yol, yöntem, yönerge paylaşmaya çalıştık mülteci kesimle. Sağlık hakkı herkesin hakkıdır. En temel kabul ettiğimiz. Ama mesela burada neyi görüyoruz? Kayıtsız göçmenler var. Kayıtsız göçmenlere geldiğimizde acil durumlarda bile ücret talep ediliyor. Her ne kadar belirli genelgelerle ilk başta sağlık açısından müdahale yapılacak, tedavi uygulanacak, sonra ücret talep edilecek dense de yeri geldiğinde ilk başta bir muayene ücretine tabi tutulması kişinin hayatını riske atan bir duruma getiriyor. Acil hallerde bile ücrete tabi olmak demek, kişilerin Covid'de en minimum semptomlarda ya da bir evde aynı sağlık sorunu yaşayan Covid pozitif bir kişinin olduğu anda hastaneye başvurmasına çekinmesi demektir. 9 Nisan itibariyle yayınlanan genelge ile Covid ve benzeri bütün semptomlar açısından acil hal kapsamına alındı. Bu bir artı, yani bu demek ki en azından biz orada bir ücretlendirme açısından bir avantaj oldu. 13 Nisan'da da Cumhurbaşkanlığına bağlı bir genelge yayınlandı ve sosyal güvencesi olup olmasından bağımsız herkesin kişisel koruyucu, tanı testleri ve ilaç tedaviye ücretsiz şekilde erişeceği belirtildi. Yani pandemide yine sağlık hizmetleri açısından belirli oranda Suriyeliler yararlandı bu haklardan. Ama onlar hiç yararlanamadılar. Ama toplamını da kesen şöyle bir nokta var. Acaba bizi geri gönderirler mi? Yani mesela bende bir korona testinde pozitif çıkarsa beni gönderirler mi? Ya da korona testim pozitif çıktı, ben çalışamazsam çocuklarım ne yer? Ailem aç kalır duygusu Suriyelisinde de ötekilerinde de olduğu için illegal bir hayata çekildiler. Yani öyle söyleyebilirim. Yani böyle korsan bir hayat sürdüler. Genellikle de pek hastanelere gittiler.